Başkent Vientiane'deyiz arkadaşlar. Laos'un başkentine geldik. Şimdi böyle yemek yiyebileceğimiz bir şeyler araştırıyoruz. Bulursak kendimize uygun yemek yiyeceğiz. Ve yolumuza bakacağız. Burası başkent arkadaşlar. Elektrik kabloları burada da karşımıza çıktı. Biz bugün burada böyle vakit geçireceğiz. Daha sonra sınıra yakın bir köye yerleşeceğiz. Orada kalacağız biraz. Çünkü Bangkok'a geçip oradan da Kamboçya'ya geçmeyi planlıyoruz. O yüzden buraya gelmemiz gerekiyordu. Hem de bir başkenti görelim dedik. Yani gördüğünüz gibi böyle oteller, mosteller, bu gibi şeyler var, böyle yapılar var buralarda. Restoranlar. Yani başkent demeye bin şahit ister. Gerçekten çok bakımsız. Şöyle gelmişken biraz da böyle etrafı göstermek istedim. Evet arkadaşlar, başkent Vientiane'e geldik. Acıktık. Yemek yiyeceğiz. Sonra sizi gerçekten Laos'un tarihini daha iyi anlayabilmek için muhteşem bir yere götüreceğim. Çok güzel bir müzeye gideceğiz. Orayı gezeceğiz. Bakacağız durumlar neler gösterecek. Devam edeceğiz yolumuza. Takipte kalın. Görüşmek üzere biraz sonra. Şu yemeği yiyip gideceğiz hep beraber. Başkente geldiğinizde sizi bu görkemli kapı karşılıyor arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi bayağı da böyle ziyaretçileri var. Fotoğraf falan çektiriyorlar. Burası tam böyle şehrin girişinde çok görkemli, çok güzel bir yapı. Ben de yavaş yavaş girip size burayı böyle gösteriyorum. Burada böyle görevliler var. İsterseniz soru sorup böyle bilgi alabilirsiniz. Bakar mısınız? Yerli, yabancı bir sürü turist burada fotoğraf çektiriyor. Bakın arkadaşlar, harika işlemişler. Evet arkadaşlar, şimdi size bayağı kalabalık oldu burası. Kapının hemen yanında su gösterisi yapıyorlar. Hemen size göstereyim onu da. Taksi gelecek bizi. Muhteşem bir yere götüreceğim sizi. Oraya gideceğiz. Taksim gelene kadar hemen size göstermek istedim. Işıl ve rotası neredeyse siz de oradasınız arkadaşlar. Canlı canlı bu müzikli şelaleyi, suları izleyin hemen. Muhteşem arkadaşlar. Gerçekten harika. Gelmişken size burayı da böyle göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi farklı bir yere doğru gideceğiz. Şu anda sizi çok özel, çok anlamlı, girişi ücretsiz fakat içerisinde derin anlamlar olan başkent Vientiane'de, Laos'ta, Laos'un tarihini ve geçmişini öğrenmek için gelebileceğiniz belki de tek nokta diyebilirim. Birçok yer var ama burası en özellerinden bir tanesi. Kop ismi gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Buraya getirdim. Savaşta Amerika ile Vietnam Savaşı'nda bombalanan, savaşa hiç dahil olmasa bile bombalanan Laos'un buradaki yaşayan insanların neler yaşadığını, ne kadar çok kayıpları olduğunu burada tanık olacağız arkadaşlar.
çok etkileyici, çok böyle hüzünlü bir müze aslında. Ücretsiz girmesi de, fakat tabii buraya destek amaçlı bağış gibi düşünebilirsiniz. Böyle hediyelik küçük ufak tefek şeyler satılıyor ya da direkt bağış da yapabilirsiniz, alabilirsiniz onlara destek olmak amacıyla. Buraya destek olduğunuzda engelliler ve rehabilitasyon, savaştan dolayı zarar görmüş insanlara rehabilitasyon etmek için toplanan ücretler oraya gidiyor arkadaşlar. O yüzden de bağış yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi içeriye gireceğiz ve buranın hüzünlü ve çok üzücü tarihini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ayağı savaşta kopmuş olanlara, o dönem bombalardan dolayı yaralananlara böyle görmüş olduğunuz gibi ayakkabı ve ayak geçirme tahtalarından böyle takma ayakkabılar yapılmış. Ne acı değil mi arkadaşlar? Hayatınızda hiç savaş yokken birdenbire ülkenizin bombalandığını ve maalesef ki burada çok acımasız bir şekilde yaralandığınızı düşünebiliyor musunuz? Şimdi sizi o duygusal, o hüzün dolu alana girdiriyorum. Milyonlarca bombanın ülkeye yağdığını betimleyen, bakar mısınız? Bir görsel yapmışlar. İnanılmaz etkileyici. Gerçekten duygulanmamak elde değil. Çok acımasızca bir savaş görmüş burası. Bomba yağmuruna tutulmuş açıkçası. Şimdi de size o bomba yağmurunda neler olup bittiğini bakar mısınız? Küçücük bir alana ne kadar çok bomba yağmış. Savaşın acı yüzü. Amerika bunu neden yapmış? Amerika Laos'a neden saldırmış? Müttefikleri, yani Vietnam'daki yolu bir nevi kapatmak açısından aslında. Kendi tabii ki çıkarları için burayı böyle bombalamış. Ve o dönem ne yazık ki milyonlarca insan burada ölmüş arkadaşlar. Mesela tarlada çalışan insanları söylüyor şu an burada. Hala bombalar patlayıp yaralanıyorlar. Zaten onu size söyledim. Onu anlatıyor. Eğer yolunuz düşerse mutlaka buraya gelip ziyaret edip Laos'un tarihini, geçmişte neler yaşadığını görebilirsiniz. Buraya sonra gireyim onlar çıkınca. Savaşta yaralanan çocuğun resmi ve hala tarlalardan çıkan bombalardan dolayı, patlamalardan dolayı yaralanan insanların resimlerini koymuşlar arkadaşlar. O dönem bakar mısınız, tahtadan tekerlekli sandalye, imkanlar dahilinde. Gerçekten inanılmaz derecede duygusalım şu an. Ne söyleyeceğimi, ne konuşacağımı bilemiyorum. Yani bunlar hep ayağı kopanlara yapılan ayaklar ne yazık ki. Burada bunlarla ölçü alıyorlar, ayakları yapıyorlar, kopan bacakları. Gördüğünüz gibi. Çok aşırı derecede yaralanan olmuş. Elleri kopanlar,
Ağlayacağım yemin ederim. Ayakları kopanlar. Ve o dönemde çocuklara ayaklar takılmış ve bakın nasıl dans ediyorlar. Nihayet yani onlar da çocuk eğlenmek istiyorlar. Gerçekten çok zor şartlar yaşamış bu Laos'taki insanlar. Gerçekten çok üzücü tarihleri var. Keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok, olmuş. Şimdi de onları unutmamak için böyle bir müze yapmışlar. Gerçekten herkesin gelip burayı bir kere böyle bir ziyaret etmesini çok isterim. Ben de size gelemeyecek olanlara, çok uzaklarda olup da buralara gelemeyecek olanlara burayı anlatmaya çalıştım. Tarlalarda patatesler, yiyecekler yetişirken onların tarlalarında bombalar. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Şimdi sizi içeriye doğru çıkartıyorum. Şöyle bir yer yapmışlar. Bakar mısınız? Bardağını yemeği bombalar olduğunda ne suyunu içebilmiş, yarım kalmış, ne yemeğini yiyebilmiş, öyle duruyor. Burada dediğim gibi radyoları, o döneme ait oradaki evi, bir savaşta güğümleri, süpürgesi, bardaklar, o dönem savaştan kalan eşyaları toplayıp buraya böyle o bombalanan yerin adeta yeniden böyle bir ev gibi yapmışlar. Çocukların yastıkları, örtüleri. Acık kapkaçtık, buraya kocak koymuşlar. Çok etkileyici gerçekten. Kıyafetçiyi. Herhalde burası böyle köy evinden kalmaydı. Öyle bir yer arkadaşlar. Dediğim gibi keşke savaşlar olmasa, keşke bunları Laos yaşamasaydı. Onlar adına tabii ki çok üzgünüm. Umarım bir daha böyle bir şey yaşanmaz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Tabii burada da tarihini ve burada böyle bir müzenin olduğunu bilmek ve gelmemek mümkün değildi. Size gelip göstermek istedim. Hoşça kalın. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, başkentteyiz. Başkent, Laos'un başkenti Vientiane'deyiz. Biraz da size böyle çevreyi göstermek istedim. Biz artık bugün burada gezdik. Sınır kapısına doğru gidip artık bu Laos'tan ayrılacağız. Başka yere geçiyoruz arkadaşlar. Size biraz böyle başkentin etrafını göstereyim, çevresini göstereyim. Burada gördüğünüz gibi binalar falan daha böyle modern. Burası en büyük alışveriş merkezinin bir tanesi. Burada kahve falan içtik biz. Starbucks vardı. Kahve içtik. Biraz kek falan yedik. Biraz moral topladık. Çok iyi oldu. Burada gene başka bir center var. Alışveriş merkezi var. Burası böyle en işlek meydanı, çarşısı. Burada gördüğünüz gibi dua etme yerleri. Her alışveriş yerlerinin önünde, dedim daha önce de size hep söyledim, Asya ülkelerinin olmazsa olmazı hep dua etme yerleri. Bu gibi evlerin önünde, alışveriş yerlerinin önlerinde var. Sokak satıcıları, tuktuklar. Burası böyle merkezi arkadaşlar. Size buraya geldim. Böyle çevreye de göstermek istedim.
Şunlar da tuktuklar arkadaşlar. Tuktukları kiralayıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ablam burada şans oyunları satıyor. Tuktuklarla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Tuktuğun görevli kişi halı sermiş yere yatıyor. Dinleniyor sanırım. İşte böyle bir yer burası da. Şuraya gece pazarı kuruluyor şimdi. Çadırlar kuruluyor. Gece pazarı kuruluyor arkadaşlar. Alışveriş merkezinin içerisinde gezdik. İnanılmaz derecede yani boş geldi bize. Şaştık, başkentte bu kadar yani nüfusun daha fazla olması gerektiğini düşünüyorduk aslında. Çok yoğunluk olacağını düşünüyorduk. Hiç kimse doğru düzgün yoktu yani. Genelde buraya gelenler hep böyle turizm köylerine işte küçük ilçelere daha çok gidiyorlar. Biz onu anladık. Burayı bir geçiş noktası gibi kullanıyorlar sanki. Çünkü Doğa Pravank'ta ondan sonra Bank Bianch'te gezerken inanılmaz turist sayısı, buradan daha fazla yoğun insan gördük. Belki de küçük olduğu için insanlar gözüne daha fazla gözükmüş olabilir, o da olabilir ama burada çok böyle turist göremedik. Bizi şaşırttı o da. Yerliler işte alışveriş yapmışlar, geziyorlar. Mesela ne bileyim yemek yiyip içilen yerlerde daha az insan oturuyordu. Genelde daha çok burası aslında iş icabıyla kullanılan bir yerde çalışıyorlar. Yoğunlar, yorgunlar, işe gelip gidiyorlar. Öyle yani bir geçiş noktası gibi. Biz de zaten öyle kullandık burayı. Çok da fazla şey yok. Yani gezip görebilecek bir yer göremedik biz açıkçası. Sadece buranın çok ünlü, çok önemli Laos tarihini çok iyi anlatan bir yeri var arkadaşlar. Oraya götürdüm sizi. Zaten onu göreceksiniz videolarda. Öyle. Biraz da böyle size çevreyi göstermek istedim. Şu tuktuklarla az mı zaman geçirdik arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı. İşte burası da böyle. Starbucks kafede hemen burada. Ama onunla yani denk gibi diyelim. Şurada bir yer var. Joma diye. Mesela buradaki kahve 12 liraydı. Orada 40 küsür falandı Starbucks'ta ve fiyat, cappuccino'dan bahsediyorum. Fiyat farkı bayağı vardı arkadaşlar. Biz de Joma'ya geldik. Çok da güzeldi. Burada kek yedik. İşte cappuccino içtik. Uzun zamandan sonra bir güzel bir cappuccino'mu içtim yani. Cappuccino içtik. Öyle. Size biraz da böyle çevreyi göstereyim dedim. Yolunuz düşerse siz de böyle belki alışveriş merkezine gelip bir şeyler yer içer. Belki gezinirsiniz. Ama o sandığınız markalar falan o gibi şeyler burada yok arkadaşlar. Bunu bilin. Kendilerinin yöresel yani kendi eşyaları var. Kıyafetler falan yani daha böyle onlara hitap eden aslında o gibi şeyler var. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi ben eşyalarımı toplayıp taksi çağırıp sınıra doğru gideceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şuraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapın. Videolarımı beğeniyorsanız like yapın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.